Tüy Diken Hikayelerinin bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme de tıkladığınıza göre siz de bizler gibi ufaktan sorunlu insanlarsınız anladığım kadarıyla. Böyle bir şey demesem aslında daha iyi olabilir ama. Neyse dedik artık çok geç. Kesmek yok, biz edit bilmiyoruz. Şimdi ilk bölümdeki sıralama işimize geldi biraz. Hoşumuza gitti değil, işimize geldi. O yüzden yine benden başlayacak. Bu sefer çok güzel bir değişikliğimiz var. Sol baştan başlayacağız. Sonra yine benle bitireceğiz. Çünkü değişiklik iyidir. Can we change the world? Yes we can. O halde hikayemize geçelim. Anlatacağım hikaye yine biraz bunu çok duyacaksınız. Bir Japon arkadaşımızın başına, birkaç Japon, bir grup Japon arkadaşımızın başına gelmiş bir hikaye. Şimdi çok kısa önce bir şundan bahsedeyim. Japonya'da özellikle Shinto inancında kapı, hani böyle tünel girişi olsun, hani olur ya tapınakların önünde tori dediğimiz kırmızı kapılar falan böyle geçit. Bu tarz geçit şeklindeki yerler aslında hani sadece bizim için değil, diğer varlıklar için, ruhani varlık diye tasvir edeyim. Ruhani varlıklar için de bir geçiş kapısıdır. Ama bunun şöyle bir olayı var. Hani biz bunun içinden fiziksel olarak rahatlıkla geçebiliyoruz. Ama aslında bir nevi bariyer gibi çalışıyor. Ruhlar, kötü bir ruh diyeyim, bu kapıdan ne girebiliyor ne çıkabiliyor. Eğer içerideyse dışarı çıkamıyor, dışarıdaysa içeri giremiyor. Hani bir nevi koruma maksadı aslında. Orası kutsal bir mekan. Sen oraya giderken içinde kötülükleri dışarıda bırakmış oluyorsun. İnanca göre bu şekilde. Herkese saygımız var. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Tüneller de teknik olarak bu etkiyi yaratıyor. Ve bazı yerlerde sıkıntı yaşanmış tünellerde, trafik kazası olsun vesaire bir sebepten dolayı birçok şey olabilir. Bazı tünellerin lanetlendiğine, bazı tünellere musallat olan varlıklar olduğuna inanılıyor ve bu bazen çok ciddi durumlara sebebiyet verebiliyor. Devletin bu tünelleri kapattığı, o yolları komple kesip yeni yollar yaptığı zamanlar oluyor. Hani bu kadar ciddiye binebilen bir iş. Bir grup Japon arkadaşımız, işleri güçleri yokmuş gibi, cesaret testi yapmaya karar veriyorlar. Bir gün toplandıklarında tartışılır. Bir gün toplandıklarında diyorlar abi burada bir tünel var. Hani hakkında böyle dedikodular var. İşte giren çıkamıyormuş, çıksa da yalnız çıkamıyormuş. Abi bu tünele girdiysen asla o kapının öteki tarafından çıkmayacaksın falan filan tarz dedikodular var diye. Bunun sebebi de hani dedim ya geçemiyor bu kötü ruhlar diye. Öteki taraftaki ruhların geçebilmesi için birine musallat olması lazım. Ve sen oradan çıktığın zaman onlara bir açıklık vermiş oluyorsun. O yüzden tünele girsen bile tüneli bitirmeden geri dönmen lazım. Anlatılan hikayeler bu şekilde. İşte giden geri dönemediler böyle hani klasik. Neyse, 3 erkek bir kadın gidiyorlar abi arabayla. Hakikaten tünele yaklaştıkça böyle ne trafik işareti var, ne herhangi bir ışık var, zifiri karanlık. Arabanın böyle farından başka bir şey yok. Rahatsızlık başlıyor tabii. Çünkü konuşurken kolay ama yapması zor. Evet. Bizzat ben de herhalde salak olduğumdan bulundum öyle yerlerde çünkü Japonya'dayken. O yüzden tartışılıyormuş. Evet. Neyse gidiyorlar. Şimdi 2 tane erkek asıl ortaya fikri atanlar fazla gönüllü bu konuda. Hadi gidelim, hadi girelim, hadi ha ha ha. Diğer 2 arkadaş pek mutlu değiller bu durumda. Ya diyorlar biz hani giriyor tünele eyvallah güzel. Bir yerden sonra artık hani çocukla kız böyle titremeye başlıyor yani artık. Abi sıkıntılı burası ne olur çıkalım. Hani ben iyi hissetmiyorum, biz iyi hissetmiyoruz. Ben daha ileriye gitmem muhabbetleri dönüyor. Çocuklar diyor tamam taş kağıt makas oynayalım. Yani kazanan kalacak, kaybeden gidecek. Tamam diyorlar hadi hiç yoktan iyidir şansımız deneyelim. Taş kağıt makas hakikaten korkan 2 kişi kazanıyor. İyi diyorlar siz gidin biz burada bekliyoruz. Umurumuzda değil. Ölürseniz de bana ne. Diğer ikisi tabii çaylak delikanlılarımız. Diyorlar tamam abi ne olabilir ki zaten hani inanmıyorlar hurafelere. Devam ediyor abi ama devam ettikçe bir yandan da şey oluyor hani böyle hani tamam ha bir şey yok ama ya varsa. Ya varsa. Gittikçe böyle tırsmaya başlar falan ama hani tam tünelin sonuna geliyorlar. Çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz mu? Hadi çıkıyoruz. Hadi 3, 2, 1. Çıktık. Tamam. Bir şey hissediyor musun? Yok. Sen? Hayır. Tamam işte hurafe yani dedik. Bir şey yok. Geri dönebiliriz diyorlar böyle. Erkeklik. Aynen. ne kadar da başardık diye böyle. Dönüyorlar geri giderlerken arkadaşlarını görüyoruz zaten. Hala böyle tünelin ortasında bekliyorlar. Böyle gerginler ama belli yani. Bir şey yoktu diye bir tanesi. Bunlara dönünce böyle baka kalıyorlar bir an. Arkalarına bakmadan bağıra bağıra kaçmaya başlıyor ikisi. Oğlum ne oluyor falan. Oğlum bizi yiyor bunlar yardır diyor böyle arkadaşına. Peşlerinden koşuyor ama hani öndeki ikisi böyle
şey değil yani hani hadi bunları arkada bırakalım tarzı bir koşma değil yani. Can. Anam babam kaçıyorlar aynen. Atlıyorlar abi arabayı çalıştırıyorlar falan böyle gidecekler yani böyle. Salıp bırakıp gidecekler. Umurlarında değil. Bu ikisi zorla giriyor arabaya. Ne yapıyoruz ya böyle şaka mı yapılır manyak mısınız bilmem ne. Öldürecek misiniz biz orada burada kalsak nasıl döneceğiz dağın başındayız filan diye azarlarken. Kız hüngür hüngür ağlıyor çocuk titriyor. Ya diyor niye kaçtınız manyak mısınız? Abi diyor 2 kişi gittiniz 3 kişi döndünüz. Hani biz korktuk diyorlar böyle ama hani çocuklar hadi canım falan şaka yapıyorsunuz. Ama hallerine bakıyorsun gerçekten bembeyaz olmuşlar yani. İnanmak zorundasın o durumda. Neyse diyor abi hani dönelim madem yani hani şu an 4 kişiyiz sıkıntı yok. Okey dönelim gidelim. Abi neyse yolda artık hani abi boğazım kurudu ne olur bir benzincide falan duralım bir şey içelim yemek bir şey alalım. Şimdi bizde var ya sandviçler falan. Şekerim düştü değil mi? Aynen şekerim uçtu. Abi neyse duruyorlar bir tane benzinlikte böyle. Arabadan çıkmaya tırsıyorlar haliyle. Ben olsam ben de tırsarım. Abi neyse benzinci geliyor böyle çalışan elemanlardan bir tanesi. Ya diyor işte bu kadar benzin istiyoruz bir de diyor hani kişi sayısı kadar böyle yemek içecek bir şey ayarlarsanız biz diyor hani çok sıkıntılı yerden geliyoruz iyi değiliz. Tamam efendim hemen halledeyim diyor adam giderken diyor birden bu arabanın arkasından ne oldu falan oğlum ses çıkarmayın ani ne olur falan. Arabanın arkasına bir bakıyorlar abi. Çamur mu hani ne olduğu belli değil pat pat her yer elize arka camda böyle. Ya diyor böyle bir durum var. Ne olur silin diyorlar. Hani biz bakmak ne olur silin. Tamam diyor hemen hani temizliyorum filan. Alıyor spreyini bezini çıkarıyor temizliyor arka cam falan ama duruyor böyle bir sıkıyor bir daha temizliyor. Sıkıyor. Ya bir tanesi silinmiyor diyor. Ya ne olur bir şey yapın silin falan. Yok Elize içeriden diyor adam. Orada böyle bir sessizlik. Abi diyor poşeti alıp gidiyorlar. Kız poşeti bir açıyor. 5 kişilik yiyecek var içinde. Çok iyi. Tünellerden uzak durun lütfen. Yapmayın. Allah kuru kafamız yanıyor. Ona bakıyorum da. Yandı kurtardık sorun yok. Ne dekorumuz var ya. Niye yanıyorsun sen? Oğlum niye plastik olması saçma zaten. Ben seramik diye biliyorum. Aynen Seramik olması seramik lazım. gibi görünüyor zaten de hani Küllük o. Bir de ama küllük o kadar ısınmaz ki. Ateş ya yakmadan. güzel de duruyor gözünden akıyor. Yüzdü be. Neyse sende sıra. Tamam abi. Şimdi bu anlatacağım hikaye benim başıma geldi. Bir de ya çocukken geldi. O yüzden bir tane filmle ilgili ama şeyini hatırlayamıyorum. Filmin adını hatırlayamıyorum. Ya Ouija ya da Cin. Cinli bir film. Temeli bu yani. Yani Türkler olarak en sevdiğimiz. Cinli bir film. O zamanlar bizde şey vardı, VCD vardı. O zamanlar VCD vardı. O kadar eski bir hikaye. Baya 2000'ler. Aynen. VCD çalar vardı bu boyda, şu kadar böyle. Bu kadar bir VCD çalar. Takıyorsun içine böyle bir şey gibi, yolda dinler gibi takıyorsun, izliyorsun. Neyse izliyoruz filmi, başladık izlemeye. Bir de dedik ki yani işte ablam var, ben varım, annem vardı. Dedim korkalım böyle, gece izleyelim ki bir amacı olsun falan diye izliyoruz. Neyse izledik. Bir sahne geldi. Hiç unutmuyorum bu sahneyi. Allah belasını versin. O günden beri. Bir şey oluyor. Bu işte hikayedeki kızlardan bir tanesi kaçıyor, tamam mı? Kaçıyor, bir tane dolaba saklanıyor. Bu klasik Amerikan dolapları vardır ya böyle bulilerler sokarlar. Açma, Böyle. ha şey okul İşte dolabı. okul şey yani sokarsın böyle çizgi şeyleri vardır Evet. böyle aralıkları vardır. En girmemen gereken Evet, en girmemen yani Aynen. kaçarken zaten korku filmi temeli. Sanıyor ki sadece ben görüyorum. Aynen. İşte o aralıklardan bakıyor şimdi, tamam mı? Güya görmüyor böyle. Bir soyunma odası gibi bir yerde, bir de cam var ileride. O camın önünden geçiyor işte bu cin muhabbeti. Geçiyor önden böyle. Hadi lan diye böyle geri atıyor kendini bir anda. Neyse tamam sıkıntı yok falan. Klasik işte Film, jumpscare aynen. gelecek Evet, belli. aynen. Jumpscare gelecek belli yani. Biz de bekliyoruz. Böyle yaklaşıyor tekrar ne oldu falan diye. Tam o sırada abi tak diye geliyor şeyin önüne böyle karakter. Klasik. Evet. Gözleri de böyle ince böyle sarı, tamam mı? Tak diye duruyor böyle. Yılan. Tam o anda böyle çat diye durdu abi. Elektrikler gitti, tamam mı? Oo. Biz böyle televizyona bakıyoruz. Gözü gördük ve başka hiçbir şey görmedik. Full karanlık böyle. Abi de son gördüğün Abi. şeyi görüyorsun ya. Evet, yani. evet. son gördüğün aynen. şeyi görüyorsun. Şu anda olduğumuz yer bizim ev zaten ama her taraf karanlık. Farkındasın. Böyle oluyor. Bir de bütün köyde gitti. Hiç ışık yok. Abi. Biz kaldık böyle, kimse kıpırdamadı. Tamam durduk, sessizlik oldu böyle. İşte bekliyoruz annemlerle falan böyle. Sonra birisi şey dedi, ne yaptık böyle? Ne yapacağız diye böyle bekledik. Neyse yapacak bir şey yok. Sarılalım sıkı sıkı. Yapacak bir şey yok diye böyle tırsa yattık. Elektrik gelmiyor zaten. Sonraki gün elektrikler geldi. İşte videoyu taktık, çalışmıyor falan bilmem ne. Anlamadık yani
ne olduğunu anlamadık. Şey götürdük, aleti şeye götürdük. O dönem bir de birden kapanınca bazen bir daha açılmayan cihazlar Aynen. vardı ya. böyle. Öyle olmuş zaten. Götürdük abi film yanmış. Hayda. Film yani CD bayağı içinde erimiş böyle ortasında tam o filmin yani tahminimizce tam orada yani çizik var böyle bir tane. Çizik şeklinde yanmış böyle adam ya bu yanmış diye CD'yi verdi böyle alamadık CD'yi. Sonra VCD çalar çalışıyorum diye baktık o çalışıyor. Okay. CD gitmiş sadece. Güzel. Abi. Öldük. Ya, Var ya. hayır. Kaldık böyle. Hala gözleri unutamıyorum zaten. İnce sarı gözler böyle. Ya tamamen teknoloji özürlü olduğumdan da bir CD yakabilecek ısıyı ne üretebilir ki onun içinde yani? Elbet vardır bir Yani şey. voltaj Sonuçta falan elektrik alıyor o kadar ama hani... ama abi tam Ama onu yerinde. yakan şey rahatsız makineyi ya. yakar, Aynen. CD'yi Aynen değil sadece yani. spesifik olarak CD Hayır yakması yalnız kadar. abimiz de nasıl güçlü, bütün köyün elektriğini Aynen. kesmiş. Aynen. Bağırarak böyle. Şimdi bu hikayenin üzerine benimki pek korkunç olmayacak. Hatta korkunç bir hikaye değil zaten. Olsun. Zaten amacımız burada irkilmek, anlaşılamayanı anlamaya çalışmak. Değil, eğlenmek. Devam et. Aynen. Hani öyle Koyar. enteresan bir hikaye. Yani yaşayan kişi olarak benim çok garibime gitmişti hiç olmazsa. Şimdi küçükken böyle 4-5 yaşlarında falanım sürekli tek bir tane kabus görüyorum. Gördüğüm tek bir kabus var. O da terk edilmiş bir kasaba. Sahneyi anlatayım birazcık. Böyle sepya tonlarında bir kasaba. Her yerde böyle işte toz toprak. Ondan sonra rüzgarlar esiyor, böyle topraklar üstünden geçiyor, çalılar yuvarlanıyor falan tarzında bir yer. Orada böyle 4 yaşındaki Ekim böyle fiti yolda yürüyor ve gitmeye çalıştığım yerde kocaman bir tane kale. Hı. Neyse kalenin işte etrafında hendek var, bir tane var böyle ne deniyor onun adı, köprü var. Ondan sonra 2 tane de bekliyor kenarında kapılarının. Böyle armorlu abilerimiz. Gardiyan. Aynen. Gardiyan. Bekçi. Neyse işte kaleyi bekleyen 2 tane şövalye var diyeyim. Nöbetçi aslında. Ondan sonra ondan nöbetçi asker. Neyse içeri giriyorum, arkamdan kapı kapanıyor. Ondan sonra zifiri karanlık içerisi. Yürüdükten sonra bir noktada bir tuzağa takılıyorum. Tuzaktan aşağıya yuvarlanırken bir şeylerin üzerine düşüyorum. Yine zifiri karanlık, böyle ayağımın altında, elimin altında böyle çatır çutur ediyor falan böyle. Bir noktadan sonra onların kemik olduğunu fark ediyorum. Ben bu kemik olduğunu fark ettikten sonra odanın etrafındaki meşaleler yanmaya başlıyor. Ve bundan korkuyordum. 4 yaşında bir çocuksanız bundan korkuyorsunuz. Kemikler bir araya gelip iskeletleri oluşturup etrafında böyle unga unga diye dans ediyorlardı, tamam mı? Bayağı FRP seçimi. Aynen. Evet, 4 yaşındaysanız ve kemik görüyorsanız basiretiniz bağlanmış demek. Ondan sonra bacak üstüne atladım. Ondan sonra neyse ve her sene böyle ilerleyen senelerde de bu rüyayı görmeyi devam ettim ve hep sürekli bir şeyler eklendi bu rüyaya. Bir noktadan çünkü sonra hani artık burada tuzak var deyip onu atlamaya başlıyordum. Lisede en son gördüm bu rüyayı ve varmıştım artık, hani kalenin içerisindeki, o şatonun içerisindeki avlu ve avlunun ortasında da savaşan 2 tane tip var. Bir tanesi böyle yine paladin bir abimiz, böyle parlıyor böyle, Allah'tan böyle nur inmiş üstüne. Ondan sonra Zırhlı, nurlu, kutsal savaşçı. ondan sonra Paladin ne diye çevirirsin? Neyse. Fedai. Fedai. yok ya, o başka. Evet, O başka. Assassino. O da var ama. Mesela. Neyse devam. Mahvetmeyelim hikayeyi. Ben ettim biraz ama pardon. Karşısında savaştığı kişi de işte böyle siyahlara bürünmüş falan, böyle bir tane suikastçı kafasında bir şey. İyi ve kötü gibi yani. Gibi. Ondan sonra ve ben de bunları izliyordum. Birinin elinde de böyle zümrütlü falan böyle bir hançer var bir tanesinin elinde. Hangisinin elinde olduğunu hatırlamıyorum bunu. Neyse. Sonra o dönemde şu anda da çok yakın bir arkadaşım olan biriyle tanıştım ben. Olaylar, rüyalardan vesairelerden, tarottan, marottan falan konuşuyoruz. İşte rüya yorumlarından falan yapılıyor. Dedi ki bana, ben dedi küçüklüğümden beri hep bir tane rüya görüyorum. Hadi bakalım. Ondan sonra dedim nasıl? Ondan sonra işte dedi böyle terk edilmiş bir kasabanın içinde yürüyorum, bir kaleye gitmeye çalışıyorum bilmem ne falan filan. Ondan sonra dedim. Ondan sonra ama dedi rüya dedi hep bitiyor dedi. Kalenin avlusunda dedi böyle siyahlara bürünmüş bir tane adamla kapışırken bitiyor dedi.
Paladin. Dedim sen benim paladinimsin, seni tanıyorum ben. Nasıl yani dedi, hikayeyi anlattım. Sonra bana dedi ki, dedi duvarın arkasındaki sen miydin? Hadi bakalım. Yani Çok enteresan. Çok bir enteresan. açıdan bakınca korkunç. Evet. Ama bir açıdan bakınca da ne? Yani Değil hani mi? ne? Çok saçma. Benim aklımda şu an çok tek bir soru var yani. Suikastçı kim acaba? Hiçbir fikrim yok. Peki arkadaşının bu manyak tavırları da duvarın arkasındaki sendin demek. Hayır yani şimdi ben onları görüyorum. Anladım, şaka Bir yapıyorum. noktada o da beni görmüş demek Ay. yani. İlginç. Çok ilginç. Ve bu çocukla biz... İlginç e, ama yanlış program.